gitti ya. Ben de bir uyandım. Ana dedim ben uyuyormuşum. Ben de uyumuyorum sanıyorum. Vücudum uyumuyor. Beynim uyumak istiyor falan filan. Böyle saçma bir şeyler oldu ya. Işığı kapat. Saat 4:30. Bugün 1000 kilometre yol yapacağız. Bugün çok kötü uyudum ya. Çok soğuk. Yolumuzu ayarlayalım. Buenos Aires 1047 kilometre. Günaydın aşkım. Ben aşkım yolumuz 11 saat 40 dakika. Herkese günaydın. Dün ani bir kararla Buenos Aires'e gitmeye karar verdik ve o yüzden de bu sabah erkenden uyanarak yola çıktık. Bugün saat 4.30'da uyandık ve yaklaşık 4 saat yol geldik. Toplamda aslında Buenos Aires'e gitmek için yolumuz 1000 kilometre ama biz bu 1000 kilometrenin 4 saatini gelmiş bulunuyoruz. Şimdi de bir yerde mola verdik kahvaltı yapmak için. Biraz kahvaltı, biraz da kahve yaptıktan sonra yolumuza yeniden devam edeceğiz. Çünkü yolumuz gerçekten bugün oldukça uzun ve bu yolculuk boyunca da genellikle uzun yolculuklarımız nasıl geçiyor sizlerle paylaşmak istedik. Umarım hem bizim için hem de sizin için güzel bir gün olur. Şimdi Ceren bize kahvaltı hazırlıyor. Neler hazırlıyorsun? Avokado, domates, ekmek. En kolayı bu çünkü bugün. Kahvemizi de yaptık. Yola yeniden başladık. Arjantin'de gece ve gündüz sürekli olarak arabanın ışıklarını mutlaka açmak zorundasınız. Böyle bir kural var. İlk başta bu kural açıkçası birazcık bize anlamsız gelmişti. Ama şimdi birazcık daha iyi anlıyorum. Çünkü özellikle Arjantin'de yollar gerçekten çok uzun ve karşıdan arabanın gelip gelmediği belli olmuyor. Ama eğer bir aracın ışıkları açık olursa o zaman çok uzak mesafede de olsa bir aracın geldiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yolculuğumuza başlayalı 4 saat olduğunu söylemiştim size ve bu 4 saat içinde manzaramız giderek yeşillendi. Arjantin'in o Patagonya çöllerini daha da geride bırakarak artık çok daha ağaçlıklı alanlara girdik. Daha yeşil yerlere geldik. Bu da beni açıkçası mutlu etti. Gerçekten de çöl üzerinde seyahat etmek benim düşündüğümden çok fazla zordu. Özellikle mola verdiğimiz yerlerde kum fırtınaları nedeniyle oldukça zorluk çekmiştik. Ama şu anda bulunduğumuz yerler hem çok daha yeşil hem de hava gitgide artık sıcaklıklar artmaya başladı. Yani resmi olarak sıcak havalara girdik diyebilirim size. Arjantin'in kuzeyine geldikçe benzin istasyonları acayip kalabalıklaştı. 20 araba sırada bekliyor. Sen de yaz. Burada bu arada benzin istasyonlarının arası oldukça açık. Büyük ihtimalle o yüzden de her gittiğimiz benzin istasyonunda çok kalabalık bir şekilde sıra var. Full por favor.
Benzin fiyatı 48 peso, dizel fiyatı 51 peso. Yani ikisi de yaklaşık 5 lira civarında. ¿De dónde vienen? Türkiye. Lejos. Benzinimizi aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada bizim aracın benzin deposu 80 litre ve biz bir depo benzinle yaklaşık 1000 kilometre yol gidiyoruz. Dizel olduğu için de gerçekten çok az yakıyor. Yüzlerce kilometre dümdüz araba kullanmak o kadar sıkıcı ki. Ellerim terliyor, belim ağrıyor. Yorucu oluyor değil mi? Bayağı yorucu ya. Bakın. Evet. Buenos Aires'e gidiyoruz gitmesine ama Buenos Aires'te nerede kalacağımız da henüz belli değil. Aslında birazcık araştırma yaptık. Şehir içinde birkaç tane böyle arabanın içinde kalabileceğimiz noktalar var. Ama çok fazla güvenli olmadığını okuduk bu yerlerin. Arabayı nereye bırakacağız konusunda birazcık tereddüt yaşıyoruz. Otellere ve evlere baktık. Biz istiyoruz ki arabamızı koyabileceğimiz park yeri olan bir yer olsun. Ama sorun şu ki bizim araba büyük olduğundan dolayı bizim arabanın ölçülerine göre hiçbir park yeri olan yer bulamadık. Aslında Buenos Aires'e büyük ihtimalle bu gece varacağız. Saat 9 ya da 10 gibi diye düşünüyoruz. Konaklama yapacağımız yere bu gece giriş yapmak istemedik. Büyük ihtimalle yarın giriş yaparız diye düşünüyoruz eğer bir yer bulursak. Çünkü bu gece zaten çok geç saatte gideceğimizden dolayı şehre yakın bir bölgede arabanın içinde kalırız diye düşündük. Boşuna konaklama parası ödememek için bir gece fazladan. Baksana. Ne yaptın sence? Değişmiş lazım, baksana kapatılmış. Şansa bakar mısınız ya? Lastik yani ömrü bitmiş ne yazık ki. Yolda giderken birden patır 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 sesler duymaya başladık. Hemen tabii ki durduk apar topar ne oluyor diye. Bir baktık lastik gitmiş kötü durumda. Yani bilmiyoruz bu lastik de bizi götürür mü götürmez mi? Yolda giderken tehlikeli de olabilir açıkçası. O yüzden de durduk, lastiği değiştirmeye karar verdik burada. İş başa düştü, lastik değiştireceğiz. Teker patlak değil ama teker yırtılmış. Biraz daha götürür. Şu aşamada fikir değiştirdik. Bir sonraki kasabaya kadar yavaş yavaş arabayla gitmeyi planlıyoruz. Burada tekerci var mı? Şu 14 kilometre ötede varmış. Halbuki Buenos Aires'e 500 kilometre kalmıştı. Bakın başımıza gelene. Şimdi yaktık dörtlüleri. Yavaş yavaş bir sonraki kasabaya doğru gidiyoruz. 14 kilometre ileride. Ama moralimizi bozduk mu? Hayır. Hayır. Çünkü seyahat esnasında böyle şeylerin olması çok normal ve sürekli yolda olduğumuzdan dolayı da her başımıza gelen küçük şey için moralimizi bozarsak gerçekten bu seyahat çok çekilmez bir hale gelir. O yüzden böyle küçük şeylerde, böyle olası şeylerde kesinlikle moralimizi bozmamaya, her zaman motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Değil mi aşkım? Evet bir tanem. Patagonya'dan videolarımızı eğer izlediyseniz biliyorsunuz çoğunlukla bu araba hep taşlık yollardan geçti. Biz de zaten bekliyorduk açıkçası böyle bir şeyin olabileceğini yakın zamanda. Bu arada arabanın kliması da yok. Sadece sıcak çalıştırıyor, soğuk çalıştırmıyor. Bir de bulursak klima taktırmamız lazım aslında. Kapalı gibi duruyor. Bir yerden ama müzik sesi geliyor. Bak şuradan müzik sesi geliyor. Hola. Hola. İlk 15 kilometreyi gittik.
İlk bulduğumuz tekerlekçi kapalıydı. Ardından yaklaşık bir 20 kilometre daha geldik. Burayı bulduk. Burası da kapalı gibi görünüyor ama içeriden ses geliyor. Numarayı arıyoruz şimdi. Artık tekeri burada da değiştirtemezsek yedek tekeri takalım diyoruz ve Buenos Aires'te artık yeniletiriz diye düşünüyoruz. Tekerin son durumu. İçindeki dişlileri görünüyor. Şu anda saat tam 2. Büyük ihtimalle siesta zamanına da denk gelmiş olabiliriz. Genellikle saat 12 ile 3 arası her yer kapalı oluyor ama tekerin tabii ki ne zaman patlayacağı belli olur mu? Olmaz. Açmıyor telefonunu. Biz de tekrar yolumuza devam ediyoruz. Benzinliğe sorduk. 300-400 metre ileride bir tane daha varmış. Şimdi ona gidiyoruz. Umutlar tükenmek üzere. İşte şimdi de burayı bulduk. Sanki burası adamın evine benziyor aynı zamanda. Hola, comedia. Ve iş başa düştü. Kendi lastiğimizi kendimiz değiştiriyoruz. Bu lastikle çünkü yolumuz çok uzun devam edemeyeceğiz. Got that feeling in your arms and knees, the kind of feeling where you simply freeze. Don't you worry, let me throw you up, 'cause I think I know where you always stuck. You give everything so easily, but there are things you don't let people see. Open up and hammer down the wall, and all the fighting and just let it fall. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. When I reach you and you feel your heart. Sonunda tekerimiz değişti. Bir tane kamyoncu abi geldi. O da yardımcı oldu. Tekerimizi değiştirdik. Hatta şimdi de müzik açtı. Müzik dinliyoruz. ¿De dónde eres? De acá. De acá. Santa Rosa. Es de Medellín. Ah, Medellín. Muchas gracias. Gracias. Ciao. Sometimes all you need is a bijon and crico. Artık toplanmak üzereyiz ve yolumuza devam ediyoruz. Otellerden hala sonuç yok. Şimdi biraz ben dinleneceğim ve uyuyacağım. Şoför Ceren Baykal. Şoför Levent. Geçiyoruz. Kuş seslerini duyuyor musun? Saat 7'ye geliyor. Biz de oldukça acıktık ve şöyle bir yer bulduk. Mola verdik. Burada yemek yiyeceğiz. Yola ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada yaklaşık 300 kilometre yolumuz hala var. Bu akşam menümüzde domatesli makarna var. Şimdi karakol zamanı. Karakolda ayna var. Bugünkü akşam yemeğimiz ve otoban manzaramız. Niye makarna yaptık? Çünkü gerçekten insan yolda olduğu zaman çok hızlı hazırlayacak bir şeylere ihtiyacı var. Ve makarna her zaman en iyisi. The best. Bulaşık vakti, bulaşıkları yıkattık. Tabii karavan hayatında şöyle bir şey yok. Hadi yedik kalktık gidelim yok. Bulaşığı yıkamak lazım, onları kurutmak lazım, yerleştirmek lazım. Temizlemek lazım. Temizlemek lazım. Anca öyle yola çıkabiliriz. Bir saat geçti bile. Şimdi neredeyse hazırız. Yolumuza devam edeceğiz. Aşağı yukarı 250 kilometre yolumuz kaldı. 3 saat sonra Buenos Aires'te oluruz herhalde. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke
test of time. Saat 4.30'da yola çıkmıştık. Şu anda saat 8.30 oldu ve biz hala yollardayız. Yani yaklaşık 16 saattir yol gidiyoruz bugün. Ve gerçekten oldukça da yorulduk. Talihsizlikler gelmeseydi eğer başımıza şimdiye çoktan varmış olacaktık aslında. Bu arada güzel bir haber de aldık. Otoparkını kullanabileceğimiz bir otel bulduk. Ve yarın otele giriş yapacağız. Birkaç günlüğüne de karavan hayatına mola vermiş olacağız. Ama en azından araba güvende olacağı için içimiz çok rahat. Bugün de enerjimiz tükenmek üzere olsa da 1,5 saatlik yolumuz kaldı. Ve 1,5 saat daha dayanmaya çalışacağız. Ardından da geceyi şehre yaklaşık yarım saat uzaklıktaki bir yerde geçirmeyi planlıyoruz. Hola. Saat neredeyse 10.30 oldu. Biz yeni Buenos Aires girişinde bir yere vardık. Benzin istasyonu bulduk ancak. Bu gece burada kalacağız. Yarın sabah yarım saat daha yol gittik mi Buenos Aires merkeze varmış olacağız. Geceyi benzin istasyonunda kapatıyoruz. Gerçekten ikimiz de çok yorulduk. Direkt dişimizi fırçalayıp uyuyacağız.